Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için 1 su bardağı çiğ nohutu temiz bir bezin arasına alıyorum ve gösterdiğim gibi küçültüyorum. Çok fazla toz kıvamını elde edene kadar küçültmeyelim. 1-2 parçaya bölünmesi yeterli. Ve kavanozumun içerisine aktarıyorum. 1 çay bardağı un. 1 çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker. Ve 2 su bardağı ne çok kaynar ne de çok soğuk, böyle sıcağa doğru olan bir kıvamda su ekliyorum. Ve tahta kaşık yardımıyla içerisinde hiçbir topak kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. İçerisinde hiçbir topak kalmamalı. Ve iyice çırptıktan sonra artık kapağımı kapatıyorum. Temiz bir beze iyice sarıyorum. Tıpkı yoğurt yapar gibi sıcak kalması lazım. 50 dereceye ısıtmış olduğum fırınımı kapattım. Ve fırınımın içerisine hazırlamış olduğum nohutlu karışımımı alıyorum. Bugün nohut mayası ile ekmek yapıyoruz. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Ve artık nohut mayam hazır. Sizlere de göstermek istiyorum. Çok güzel kabardı. Genişçe bir kasenin üzerine süzgecimi koyuyorum. Ve nohut mayamı süzgeçten geçiriyorum. Dibine zaten nohutlar çökmüş olacak. Biz sadece üst kısmındaki mayalı karışımı süzgecimize ekliyoruz. Bütün hepsini eklememize gerek yok. İster bekleyin, ister bu şekilde kaşıkla karıştırarak iyice süzülmesini sağlayın. Ve sonrasında 1 su bardağı kadar ılık suyumu da üzerine ekliyorum ki bütün maya iyice süzülmüş olsun. Artık iyice süzülmüş durumda. Süzgecimi kaldırıyorum ve içerisine önce 1 su bardağı unumu ekleyerek hiçbir topak kalmayıncaya kadar çırpıyorum. Bu aşamalar çok önemli. Özellikle verdiğim bütün aşamaları uyarak yaparsanız çok güzel kıvamlı bir ekmek elde edebilirsiniz. Bu yüzden püf noktalarımız çok önemli. Kesinlikle kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. 2. su bardağı unumu da ekliyorum. Ve bu şekilde hafif kıvamlı bir karışım elde ediyorum. Şimdi mayalanmaya bırakabilirim. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Yine 50 dereceye ısıtmış olduğum fırınımda mayalanmaya bıraktım. Yaklaşık 25-30 dakikanın sonunda bu kıvamı elde etti. Toplamda 5 su bardağı un ekleyeceğim. Yalnız undan una değişiklik gösterebilir. Bu yüzden muhakkak kontrollü olalım. Verdiğim miktarlar tamamıyla kişi sayınıza göre artırılabilir ve azaltılabilir. Yalnız verdiğim ölçü tam ölçüdür. Bu yüzden kesinlikle eğer aynı ölçüde yapacaksanız içerisindeki herhangi bir malzemenin miktarıyla oynamamanızı tavsiye ediyorum. İyice bütünleşene kadar karıştırdım. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Yoğurma işlemimiz çok önemli. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel kıvam alacaktır. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada ele yapışmaya çok müsait olduğu için ben bu şekilde bir eldiven giydim.
Eldivene yapışmıyor çünkü. Ve iyice yoğurdum. Sizler de eldiven giyin derim çünkü çok yapışan bir yapısı var. Bu şekilde yumuşacık, ele yapışmayan bir kıvam elde ettim. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum dikdörtgen kalıbıma yerleştireceğim. Sizler dilediğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Ve kalıbın şeklini almasını sağlıyorum. Yine 50 dereceye ısıtmış olduğum fırınımda yaklaşık 25-30 dakika kadar bir de böyle mayalandırdım. Artık hazır. Üzerine biraz un serpiştireceğim. Sizler dilerseniz mısır unu da kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercihinize kalmış. Ama çok güzel bir görsel verecektir. Muhakkak eklemenizi tavsiye ediyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla gösterdiğim gibi üzerinde çizikler atıyorum. Bu aşamada da muhakkak fırınımızı ısıtmış olalım. Çünkü önceden ısıtılmış fırınımızda pişireceğiz. 160 derecelik fırınımda pişirdim ama fırından fırına değişiklik gösterebilir. Benim fırınım çok aşırı çabuk pişiren, çok fazla kızan bir fırın. O yüzden genellikle 160 derecelik fırınımda pişirmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Bu nohut ekmeği Kırklareli yöresine ait bir ekmek ve çok da sevilerek yapılan ekmeklerden bir tanesi. Biz çok severek tükettik. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tarifimin de var olduğunu belirtmek isterim. Başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.